Aramızdaki dünya dışı varlıklar insan gibi mi görünüyorlar? Kuzey canım. Aramızdalar, hatta aynı ortamda bizimle beraber nefes alıp soluk alıp beraber iş yapıyorlar bu varlık. Aramızdaki varlıkları nasıl tanıyacağız? İlk defa itiraf ediyorum seninle yaptığım yayında. Yapay zeka ile uzaylılar arasında bir bağlantı var mı? İlluminati dediğimiz olay bu aslında. İnsan formuna girmiş reptilyanlar. Alt konseydekiler hemen Mason locaları adı verdiğimiz localar. Onun bir altındaki kısımdakiler de bizim iki ayaklı şeytanlarımız. Yani bu işte Elon Musk veya diğerleri gibi. Bunlar onlara hizmet ediyor. Bunlar çiplenmiş, kontrol altında olan, zaten manipüle edilmeye müsait. Hatta bazı laboratuvarda üretilmiş tipler zaten. Şu an bile dünyamız üzerinde sayısız proje var. Yani ben buna tek tek ismini saysam belki yüzlerce. Hatta bunların içinde en yakın zamanda mesela Kıyamet Projesi var. Sevgili canlarım, ezber bozan bir yayın. Hazır mısınız? Ben hazırım. Kenara çekiliyorum. Sendeyiz Can. Senin kim olduğunu benim özelliğim konuklarımın kim olduğunu tanıtmıyorum. Hı hı. Araştırsınlar, takip etsinler, girsinler, bulsunlar, Google'a girsinler, YouTube'a baksınlar, Instagram'a baksınlar. Kuzey Atacan kimdir? Görsünler, nerede çıkmış, ne yapmış. Onun için ben böyle küt diye sunmuyorum. Benim en büyük özelliğim Hı bu. hı. İkinci özelliğim de söz kesmiyorum. Edeple dinliyorum konuğu. Teşekkür ederim. Ee, Sendeyiz. Zaten öncelikle şöyle söyleyeyim. Geç olsun güç olmasın demişler. Şükür kavuşturana uzun zamandan sonra. Bugün de inşallah çok güzel sorular olacak eminim yayın sırasında. Hepsini tek tek cevaplamaya çalışacağız. Zaten Kuzey Atacı'nı artık abartısız söylüyorum. Yurt dışında çok fazla tanıyorlar. Türkiye'de de tanıyorlar ama yurt dışını daha çok tanınıyorum. Özellikle MUFON çevresinde. Çok İnşallah sevindim. daha güzel Ya ses biraz getireceğiz. da biz tanınalım artık. Biraz da biz tanınalım ya yurt İnşallah. dışında. Zaten İnşallah. eskiden de öyle çalıp çalıp bize pazarladılar. Siz Şimdi zaten artık tanıyorlar Mukaddes Hanım. kuzucuk canım. Bizi derken bizim atalarımızdan çıktı her şey. Ondan sonra yani aslında UFO'lar mufolar deniyor da Evet, bizim atalarımız gelmiş gitmiş oralara, gezmişler oralarda. Değil mi? Değil mi yani? kesinlikle Demin dedim ya İbnül Arabi bizim atamız değil ama Doğu sonuçta Doğu'nun adamı. Her neyse beni tanıyorlar mı dedin Kuzey Atacan? tanıyorlar. Vay canına. Bizler Vay be. zaten bir lambadan çıkan ışıklar gibiyiz. Yani siz olun, ben olayım, diğer araştırmacı dostlarım olsun. Hepimiz farklı yerlerdeyiz ama hepimiz aynı amaca hizmet ediyoruz. Çoğumuz da tanıyorlar, biliyorlar. Şükürler olsun. Şükür. Hayır bizi bilsinler derken sen diyorsun ya beni artık orada daha çok tanıyorlar. Bizi tanısınlar. Bizi dediğim yani benim topraklarımın, benim çocuklarımı, benim kardeşlerimi, benim insanlarımı tanısınlar artık. Yani tanımasalar da zaten ışık buradan yayılacak. Bu kadar Şimdi basit. biraz sitem edeceğim ama yanlış anlamayın. Kötü hizmet eden herkesi daha çabuk tanıyorlar. Ama kullanılamayanları, çizgisi belli olan, kıblesi belli olanları pek fazla şey yapmıyorlar. Göz ardı ediyorlar. Beni ağlatmazsın inşallah bugün çünkü ben Yok. çok doluyum. Çok acayip doluyum. Biraz önce Instagram kanalımı değiştirdim şirketime. Baktılar şok oldular. Nasıl ya? Nasıl bir ayda 60 bin kişi atılıyor? Nasıl bir ayda 40 bin kişi? 60 bin kişi bir senede geliyor. Nasıl 5 günde İşte, gidiyor? Yani Bill Gates'in önünde benim adım var fotoğrafım biliyorsun değil mi? onu Elon Musk'ın bilemedim. önünde listede dosyada. Fotoğraf boy Doğru. boy. Onlar Yani hepsini takip İyi ediyorlar zaten. Yani kapatmıyorlar. İyi kapatmıyorlar Kuzey canım. İyi yine denerler. burada iyi kötü gel Benim gör. ortağım Cem Çorapçı'ya da aynı şeyleri yaptılar. Birçok defa Face'i, Instagram'ı kapatıldı, şikayetler edildi. Çok şükür bana dokunamadılar henüz. Yani Aman işlerine gelmeyen herkesi aman susturuyorlar. Öyle söyleyeyim. aman aman. Metafizik saldırıya bak. Bir haftadır yatıyorum. Boğazım şiş. Öyle böyle. Doğru. Bir de o ordularla korunuyoruz ha. Koruyor Evet. ilahi yüce yani varlık sistemi ama yani onlar o kadar güçlüler ki. Evet sendeyim Can. Sendeyim kuzum. Yani nereden başlayalım? Siz sorun isterseniz ben gerisini getireyim. Ya sen bir kere şimdi bu şeyle de çalışmışsın sen değil mi? Aktan Aktan'la da Ha, çalıştık uzun Hakan yıllar. Akdoğan'la da. Şimdi bir kere yani dünya dışı yaşamın izin. Dünya dışı yaşam var mı? Hakikat mi? Oradan gir bence. Bu ilk yayınımız Tamam. devam edecek canlar. Artık Kuzey Atacan'la sadece soru cevap geceleri de yapacağım. Size bu ilk yayında bir tanıyın istedim Hı tanımayanlar hı. varsa.
Ondan sonra yayınlarımız şey olacak. Erhan Hocam da gelecek yakında. Belki üçümüz birlikte de yaparız. Ee, Sonra şey yapacağız. Yavaş yavaş devam edeceğiz. Haydi Can. O Haydi. zaman şöyle Sen de. başlayalım. Öncelikle evrende yalnız mıyız Anadolu sorularını piramitlerini de cevaplayalım. sormamı istiyorlar bu arada. Aklında olsun. Bu yayın Nereleri? yetişmezse. Anadolu piramitlerini falan da soruyorlar Tamam. sana. Evet. Tamam. Çok güzel. Öncelikle dediğim gibi evrende yalnızlık sorusu artık anlamını yitirdi. Gerçekten de evrende yalnız değiliz. Yani ben çok basit bir örnek vereceğim. Şu an bugün hepimiz yataklarımızdan uyandık. Ve yataklarımızı açtığımız zaman muayetlerle, bitlerle, vücudumuzdaki birçok organizmayla beraber uyanıyoruz. Kaldı ki koskoca evren adını verdiğimiz okyanusta mümkün değil ki yalnız değiliz. Yani yatağımızda, yastığımızda bile yalnız değilken evrende mümkün değil yalnız olalım. Belki bir kum tanesiyiz, evet, ama bir bütünün parçasıyız. O yüzden ben asla, en başından beri söylüyorum, ne derlerse desinler, kesinlikle evrende yalnız değiliz. Bizim dışımızda çok farklı varlık türleri var. Bunların içinde bizim gibi üç boyut realiteye sahip varlıklar da var. Metafizik alemden, ruhsal boyuttan farklı spatyumlara ait varlıklar da var. Ve biz bunlarla aynı dünyayı, aynı galaksiyi, aynı evreni paylaşıyoruz. Şimdi birçok bu dünya dışı varlıklara dair kanıtlar var. Ben bunu her programda söylüyorum. Şimdi birileri çıkıp diyecek ki dünya dışı varlıklar yoktur diyebilirler. Ama ben binlerce kanıt sunabilirim kendi verdikleri örneklerden. Yazılı metinlerden, görsel kaynaklardan, arkeolojik verilerden, hikayelerde bile bunlar var. Yani antik çocuk hikayelerine, masallara kadar geçmişler. Antik paraların üzerine resmedilmişler. Yapılar zaten ortada ki şu anki teknolojiyle bile bu cisimleri, bu binaları, yapıları yapamıyoruz. Yani sayısız derecede örnekler var. Kutsal kitaplar zaten bu varlıklardan defalarca bahsetmiş. Ama üstü kapalı, ama üstü açık. Tabii görmek isteyene, nereye bakarsanız onu görürsünüz. Çok net örnekler var dünyanın her yerinde. Bunlar antik metinlerde de geçiyor. Günümüz kaynaklarında da, alimlerimizin açıklamalarında da var. Şimdi biz Roswell olayından bahsedelim. Çok kısa geçeceğim. Bunun neden önemli olduğunu insanlarımız hep soruyorlar. Niye Roswell, niye Roswell, niye Roswell diye. 1947 yılında yaşanan ilk UFO kazası ve resmi raporlara geçmiş ilk vaka olduğu için biz özellikle Roswell'in üzerine duruyoruz. İlk temas Roswell midir? Hayır. Daha öncesine gittiğimizde mağara döneminde, hatta insanların ilk dünyada tohumlandığı günden beri bu dünya dışı varlıklara temaslar sürmüş. Belki de bizler bu dünyada yokken bile onlar buradaydılar. Sürekli gelip gidiyorlardı. Çünkü eski destanlara baktığımızda bile yer küresi, mesela Türk destanlarında bu geçer. Biraz kendi topraklarımıza dönelim. Türeyiş destanında bile der ki yer kabuğu soğumamıştı. Tanrı Ülgen bile hala kara kaz biçiminde dünya üzerinde dolaşırdı. Konacak yer arardı der. Farklı farklı ürettiği şeyler var. Böyle gene Türeyiş destanları birçok şeyler var. Mesela Tanrı oğulları gökten geldiler, dünyalı kadınları gölgeme bıraktılar ve onlardan yarı tanrılar doğdular şeklinde birçok atıfta da bulunmuştur. Ve bunlar Türk kaynaklarına geçer. Avrupa'dan örnek vermiyorum. Artı Rönesans tablolarında birçok çizimler var. Türkiye'de yok mu? Var. İslam alimlerinin çizmiş olduğu çok farklı resimler var. Ki ben bunlardan bir tanesini daha öncesinde programda da göstermiştim. Balıkesir dolaylarında bir şadırvanın tepesinde çok net sabaha karşı gözlemlenen bir UFO gözlemini o zamanın ressamları içine çizmişler bayağı. Çok yukarı çıktın Kuzey canım. Bir dakika, kamera kaydı sanırım biraz. Tamam. Şöyle. Tamam, sözünü kestim. Şu an görüyor sanırım. Dediğim gibi sayısız örnekler var. Bunun dışında gizli yapılan projeler, ele geçen materyaller, ölü varlıklara ait bedenler, arkeolojik kazılarda bulunan açıklanamayan eserler, bir sürü şey var dünya dışı varlıklara dair. Yani gözümüzün önünde Türkiye, Anadolu toprakları bunlarla dolu. Afyon-Firik Vadisi'ne gidiyorsunuz, 14 bin, 17 bin yıllık tekerlek izleri buluyorsunuz. Van'a gidiyorsunuz, Tuşba'da aynı şekilde roket heykelci ortaya çıkıyor. Erzurum'a gidiyorsunuz, Erzurum'da da aynı şekilde bir antik astronot heykelci var. Yapay zeka ile uzaylılar arasında bir bağlantı var mı mesela? Çok güzel bir soru. Deminki soruları da kaçırdım. Yapay zeka ile Yapay zeka ve şu anki kullandığımız teknolojilerle dünya dışı varlıklarla çok büyük bağlantısı var. Yani evimizde kullandığımız cep telefonu teknolojisinden tutun da transistöre kadar ya da şu an uzaktan kullanabileceğiniz bilgisayarlar, laptoplar, aklınıza gelecek bütün cihazlarda zaten bu yazılımlarda dünya dışı varlıkların etkisi var. Şimdi diyecekler ki amma atıyorsun, sallıyorsun. Hayır, doğru. Diyecekler. Yani şu an kullandığımız cep telefonu, sim kartları, işte ona benzer bir takım cihazlarda bunların imzalarını görmemiz mümkün. Ama şu an hani böyle bir korkulacak durum yok. Bazıları bir kaos yaratıyorlar. İşte yapay zeka dünyaya geçecek şu falan. Henüz öyle bir şey yok. Doğru kullanımda. Ruhsal varlıklarını da dünya dışı varlıklar başlığı altında mı yorumluyorsunuz? Yok. Demişler mesela. Ben şöyle söyleyeyim. Şimdi bir kavram kargaşası var. Metafizik varlıklarla özellikle ben buna çok kızıyorum.
metafizik varlıklarla ya da farklı spatyumlardaki ruhsal, enerjisel, bedensiz varlıklarla ufolojiyi bir tutuyorlar. Şimdi bizim bahsettiğimiz dünya dışı varlıklar üçüncü realiteden, sizin benim gibi etten kemikten varlıklar. Fakat onların bahsettikleri çok daha farklı spatyumlardan gelen varlıklar. Farklı boyutlardan, farklı titreşimlerden, farklı frekanslardan. Bizim bahsettiğimiz varlıklar ne cinler alemiyle bağlantılı ne başka bir şeyle. Çünkü ikisi arasında dağlar kadar fark var. Yani az çok kutsal kitaplar okuyorlar. Zaten cinlerin özelliklerini bilirler. Ben üç harfli demiyorum çünkü gerçekten sevmiyorlar bunu. Kutsal kitabımız bile onlara cin demişken ben üç harfli dersem alay ediyormuşuz gibi oluyor. Yani bir insanı beş harfli demek gibi bir şey oluyor. Süper. Şimdi bunlar, evet, bir takım varlıklar dünya dışı varlıklara çok benziyor. Mesela özellikle bizim reptilyanlarla cinler arasındaki özellikle ifrit dediğimiz, marit dediğimiz tür birbirine çok benziyor. Görsel olarak da benziyorlar. İşte istedikleri zaman kılık değiştirebiliyor, istedikleri zaman duvarların nesnelerin içinden geçiyorlar. Ya da işte kimilerine zihinsel olarak bir takım mental olarak müdahalelerde bulunuyorlar ama hiçbir şekilde cinlerle dünya dışı varlıklar aynı değiller. Çünkü bunlar ele geçen bedenleri var, kullandıkları teknolojik araçları var, kullandıkları bir takım cihazlar var. Yani geride bıraktıkları izler var. Ve kutsal kitabımız zaten bunları ayırmış. Göklerde ve yerde kimler varsa araştırın, ibret alın diyor. Bilinenin dışında, bizim dışımızda iki varlığın dışındaki iradeli varlıklı olarak cinler ve insanlar yaratılmıştır. Bunların dışındakileri de sayıyor. 18 bin alem. Oturup tek tek saysınlar bakalım 18 bin alem. Sadece cinlerden mi ibaretiz biz? Artı bir de şöyle bir şey var. Bakın çok önemli bir nottur. Bunu hep atlıyoruz. Kaçırılma vakalarında yapay melez varlıklar üretiliyor. Yapay rahim ortamlarında. Şimdi bedensiz varlıklarla bedenli varlıkların çiftleşmesi mümkün değildir. Dünyada aynı DNA taşımayan farklı varlıkların bile çiftleşmesi mümkün değil. Yani şimdi bir maymunla bir aslan çiftleştiğinde ortaya bir farklı bir yaratık çıkmıyor. Aynı DNA'dan ya da aynı forma sahip bir takım biyolojik varlıkların çiftleşmesi gerekiyor ki melez varlıklar ortaya çıksın. O yüzden yani ruhsal varlıklarla, rahmani varlıklarla işte dünya varlıkları karıştırmamak lazım. Kaldı ki ben mesela yurt dışındaki araştırma merkezleriyle sürekli irtibat halindeyim. Yani Kuzey Sadece Buzdağı'nın görünen yüzü. Oralarda bile bu tarz şeyleri çok fazla iç içe karıştırmıyorlar. Bir Yurt şey dışında üniversitelerin söyleyeceğim. kültürleri var. Kuzey canım. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Stargates diye bir dizi film vardı. Ben onun Evet. hastasıyım ya. İnanılmaz bir şeydi. Saklıyorlar gibi. Yani hani Amerika'da, Avrupa'da sen oralarda çok oluyorsun. Çok onlarla iletişimdesin. Fakat saklıyorlar bence bizlerden, normal insanlardan, senden, hatta Hak'tan Akdoğan'dan. Ben çok içine yani çok detay verdiklerini düşünmüyorum. NASA'nın Kesinlikle Denver var. Havalimanı'nın normal yerler olmadığını düşünüyorum. Ve bence insanoğlundan saklıyorlar. Ne dersin bu konuda? Biz ne Zaten kadar yıllardır ya. detaya sahibiz? Özellikle bizim hiçbir şey bilmemizi istemiyorlar. Zaten bu diziler, abuk subuk yayınlar, birçok şeyler zaten bizim düşünme yetimizi elimizden almak için yapılan yayınlar. Hı hı. Eskiden ne güzel, mesela bilirsiniz çoğumuz izliyorduk. TRT1'de olsun, farklı kanallarda olsun mutlaka belgeseller yayınlanırdı. Şimdi hiçbir kanalda belgesel yok. Evet. Yani Türk toplum Kaynana yapısı uymayan, kaynana yayınları, karı koca kavgaları, değil mi? Yani aynen öyle. artık gündüz Kesinlikle. kuşakları. Yani kendi aile düzenimizi bıraktık. İşte komik gelecek ama yok kaynım bana bunu yaptı. Bayram değil, seyran değil beni niye öptü? Bana ne? Yani zombi bir toplum yaratmaya çalışıyorlar. Bir taraftan dini ölçekte insanları inanç sistemlerine saldırıyorlar. Bir taraftan dediğim gibi ahlaki yozlaşmayla saldırıyorlar. Kimilerini paraya karşılığında satın alıyorlar ve birçok şeyi de gizliyorlar. Sadece istiyorlar ki onların inandıkları, onların bildikleri, onların söyledikleriyle biz hareket edelim. Ama inşallah bu değişecek. Yani birçok gerçeği saklıyorlar şu an. Hatta ben şöyle bazı örnekler vereyim. Dünya dışı varlıkların aramızda olduğuna dair örnekler var. Heh, Mesela Amerika'da birçok o oraya gelelim. geliyordu. Sonra o geliyor. Aramızdaki dünya dışı varlıklar insan gibi mi görünüyorlar? Kuzey canım. Hemen telepati kuruyorum. Evet. Kesinlikle aramızdalar. Hatta aynı ortamda bizimle beraber nefes alıp soluk alıp beraber iş yapıyorlar bu varlıklar. Ve biz Hatta bunların farkında hatta değiliz. yayınlar yapıp patlıyorlar bir anda. Bir anda bakıyorsun milyon milyon izleniyorlar. Biz böyle 2000. Sen bana panik oluyorsun. YouTube'da düşmesini fark etmiyor ki yarın YouTube'da zaten 3000 5000 kişi izleyecek bunu. Kesinlikle artık susturamıyorlar zaten. Roosevelt'deyken evet birkaç kişi materyalleri ele geçirdi işte şu hani onu bunu susturdular ama artık susturamıyorlar. Çünkü kendi işlerinde de itirafçılar var. Bu varlıkları nasıl tanıyacağız? Onlar sormadan önce ben sorayım. Aramızdaki varlıkları nasıl tanıyacağız? Şimdi herkes Ben
merak ediyor. Bana bunu Ben çok soruyorlar. soracaktım zaten. Sırada bekliyordu Kuzey canım. İşte ben Evet. telepati kuruyorum hemen buradan. Şimdi bu varlıkları ayırt etmenin birçok yolu var. Şöyle söyleyeyim. Aslında aramızda sadece form değiştiren reptilyanlar yok. Oradan buraya enkarne olmuş bilinç seviyelerindeki varlıklar da var. Bunun dışında da bizlerle beraber onlar arasındaki geçiş türleri de var. Yani şimdi sadece bir reptilyan türü yok. Melez reptilyanlar da var. Draco reptilyanlar da var. Farklı farklı. Bunun dışında yapay rahim ortamlarında yetiştirilip de aramıza katılan, bize benzeyen farklı bilinçler var. Melezlerden bahsedeyim mesela. En basit melezlerden bahsedeyim. Melezleri ben hep anlatıyorum. Göz bebekleri olduğundan daha koyudur. Kulak memeleri biraz daha çeneye yakındır. Yani şu şekilde yapışık moddadır. Derileri oldukça incedir. Çocukluklarından bugüne kadar, yani yetişkinlik aşamasına kadar hep metafizik, sıra dışı, gizemli, paranormal olaylara aşırı derecede yoğun ilgi gösterirler. Derileri çok hassastır. Güneşte fazla durmayı sevmezler. Sizinle konuşurken özellikle alın ve çakra bölgenize çok dikkat ederler ki sizin zihninizi okurlar bir nevi. Yani siz yalan söyleyemezsiniz onlara. Onlar onu bir şekilde okuyorlar o aura dalgalarınızdan. Artı bu varlıklar çoğunlukla bitkisel ağırlıklı beslenir. Yapı olarak öyle çünkü yetişme tarzları bu şekildedir. Sıfır kan grubuna ait bir takım varlıklar var aramızda zaten. Oradan da ufak tefek şeyimiz var. Bu arada hepimizin içinde de %15 oranında reptilyan DNA'sı da var. Bunu da söyleyeyim. Reptilyan beyin var ya. Evet. İçimizde R bölgesi adına veren bir korteks var. Burada saldırganlık, vahşilik, birçok şeyi, dürtüleri ortaya çıkartan %15'lik bir beyincik var. Ondan sonra zaten dediğim gibi eğilimleri çok farklıdır ve insanlarla konuşurken dediğim gibi gözlerinin içine bakmak yerine alın bölgesine bakarlar ve auranızı okurlar siz. Yani melezleri bu şekilde ayırt edebiliriz. Az çok. Ve siz Bunlar telepatik olarak telepatik siz olarak. telepatik olarak bir şey gönderdiğinizde onlar sizin zaten söylemek istediğinizi algılıyorlar ve size dönüş yapıyorlar mutlaka. Ben bunları çok yakından yaşadım. Hani ben bunları şöyle söyleyeyim. Neden bu kadar emin konuşuyorum? Çünkü ben bunların içindeydim. Burada altında çizerek söyleyeyim. Madem magazin olmasın ama ben yıllardır bunların içinde olduğum için bu kadar net ve açık konuşuyorum. Yani Kuzey Bunlar Atacan, pozitif kusura bakma lafınızı olanlar. böldüm. Hı. Kuzey Atacan sadece hobi olsun diye, merak olsun diye işte ya da popüler olmak adına bu işin içine girmedi. Benim sadece kendime ait 300'e yakın fotoğrafım, bir o kadar videom var. Ve bunların içinde dünya dışı varlıklara ait görseller de var. Ve benimle beraber olan Can Çorapçı olsun, diğer dostlarım olsun, birçok kişi iç içeyiz. Yani biz magazin olsun istemiyoruz ama gerçekten de böyle. Bu gerçeği de söyleyeyim Ay artık. mukaddes, sen yani az saldırı altındasın. Biraz daha Kuzey Atacan sayesinde oh olsun. Bir gün biz kazanacağız. Peki, İnşallah peki enerjimizle biz bunlar onları tutuyoruz. bunlar pozitif olanlar mıydı en son söylediklerin? Bu anlattıklarım melezler. Bunlar pozitif Melezler. olanlar. Yani bir misyonun yani bir misyonlar olduğunu farkındalar fakat daha henüz tam bilinçleri açık olmadığı için Sirius o melezleri misyonun de bunun içinde olabilir mi? tabii Sirius melezleri, Lyra melezleri için ne dersiniz? Orionluları mesela hep kötü bilirler. Aslında Orionlular da kötü değildir. Antik savaş yani eski Akasya kayıtlara baktığınızda Orionluların Biz aslında çok büyük medeniyeti bulunur. biz de Orion'da yaşadık. İnsanoğlu Orion'da Evet. yaşadı biliyorsun. Zaten Orion'da en çok uzun bize zaman benzeyen ırk aslında onlar. reptilyanlarla yaşadık bir arada biz. Evet. Çok uzun zaman ama daha sonra işte reptilyanların insanoğluna saldırısıyla birlikte Sirius devreye girdi işte filan. Sirius Orion Peki, savaşı meşhurdur zaten Akasya kayıtlarda. evet, evet. Ee, benimle de bir gün Reptilyanlarda bunları pardon. konuş benimle bir gün. İnşallah. Yalnızken konuşalım. Arkadaşlar konuşuruz. Yalnızken Kesinlikle. konuşalım. Ben iyileşeyim, yalnızken konuşalım. Tamam. Reptilyanları, şimdi ben bir kere tanıyorum reptilyanları. Tipinden, göz bebeğinden ve şuralardaki yani Hat yapısına, o doku kadar çok yapısına. göz önünde olan insan var ki çok göz önündeler. Yani şöyle şuraya kemik yapıları zaten Aynen şöyle. aynen. İnsanoğlu Dinozorumsu timsahın tibik kemik yapıları var. Ademoğlundan farklı onların kemik yapısı. Şöyle şuradan 2 tane kemik gidiyor. Bir tane de şuradan kemik gidiyor. Yani şurada kemik görüyorsunuz. Yani o Hı hı. kadar basit ki. Güldüğü zaman şöyle bir de göz bebekleri şey olur. Biraz daha Çubuk şeklinde. Kediler yuvarlak gibi. olmaz. Şey olur. Böyle biraz daha çizgi gibi olur. Onların göz bebeği. Evet. Reptilyanlar çok açık. Ama onun dışındakileri nasıl tanıyabilirler? Bir de melezler melez olduğunun farkında mı? Reptilyanlar reptilyan olduğunun farkında mı diye bir soru geldi. Melezler melez olduklarının farkında değiller. Zaman içerisinde misyonlarının ve yaratılış gayelerinin amacına farkına varıyorlar.
Ama Evet. reptilyanlar başından beri bu işin içindeler. Reptilyan melezleri onlar da çok fazla farkında değiller. Yani herhangi bir arkadaşınız da reptilyan geni taşıyor ya da o formda bir varlık olabilir. Ama kendisi de bunun farkında olmayabilir. Zaman içerisindeki hareket tavırları işte faaliyette. Zaten şunu da söyleyeyim. Bir odaya reptilyan girdiği zaman zaten anlarsınız. Onun yaymış olduğu negatif enerjiyle, o hisle zaten bir ürpertiyle içeri girdiğiniz zaman fark edersiniz bir şekilde. Kendileri belli ederler. Yaymış oldukları enerjisi, aurası, soğukluğu, göz efekti, bakışları veya kameralar karşısında form değiştirmesi, işte ani hareketleri, dil çıkartmaları ve bir sürü şeyleri var. Farklı Ben farklı. burada bazen ben de şeye bakarım konuklarımın. Bakmamaya çalışırım. Üçüncü gözüne bakarım. Hı Dakika hı. bir gol bir aurasını bilirim. Fark ettiğimde de bir daha almam. Yani bu 3 yıllık yeteneğim benim. Son 3 yıllık. Önce fark etmiyordum. Mesela bir tanesini yeteneğim açıldığında artık bir gördüm. Böyleyim ama ekranda Kuzeycim. Böyle oldum. Yani gözüm şaşı oldu, şey oldu. Herkes hasta mısın? Mukaddes hocam diye yazıyorlar. Ben panik oldum. Röptelyanı gördüm yani. Ertesi günü Doğru. zaten benim onu algıladığımı anladı ve telefonla arayıp hakaret edip küfretmeye başladı hanımefendi ve işimiz bitti. Özünü çıkartmıştı olması gereken Anladı. şeyi Hayır yani götüremek. yayında fark ettiğimi anladı. Hı hı. Yani dedi maskeler düştü galiba dedi bana. Düştü dedim evet yani Rabbim düşürdü. Bir senede yayın yaptık. İlk defa söylüyorum. Kim diye hiç sormayın canlar. Gıybet etmek benim işim değil. Ondan sonra da bir daha yayına almadım zaten. Hemen takipten çıktım. Ondan Ne sonra güzel. açıldı. Rabbim orada herhalde bilerek açtı artık. Yani konuğu gördüğümde zaten hemen dalgalanıyor bir de. Önce dalgalanıyordu. Tipini gösteriyordu. Röptelyan tipini. Sonra kendi haline geliyordu. Ben ilk önce uyanışım öyle oldu. İlk defa itiraf ediyorum seninle yaptığım yayında. Bunu da sen konuşturdun. Önce bir böyle titriyor. Canlar Hı titrediğini hı. görmüyor, ben görüyorum. Titriyor yani ekran bana tipini gösteriyor. Allah nasıl böyle Rabbim açtı böyle o yeteneğimi benim. Şükürler olsun, nazar değmesin. Ee, evet, üçüncü gözüne bakıyorum artık. Böyle bakıyorum. İlk tanıştığım birisinin de bakıyorum yanımdaysa ister istemez şeyleri, silüetlerini görüyorum. Yani eğer bir şey Harika. varsa onu da görüyorum. Şükür valla. Yani beni Zaten bu korumanın yolları herhalde Rabbimin bir Zaten bu reptilyanlar aynı zamanda enerji vampirleri. Zaten sizin enerjinizi emmesiyle zaten siz de ayılmışsınız belli bir süre sonra. Kendinize gelmişsiniz uzaklaşınca. En büyük alametlerinden bir tanesi de o zaten. Sizi enerjisine, sizin bulunduğunuz ortamdaki enerjiyi emer. evet evet harika. Evet sendeyiz. Peki devam edelim. Piramitleri neler anlatacaktım biz yayından önce ne çok şey konuştuk. Çok ilginç ki konumuza giremedik yani olsun acelemiz yok ilk yayınımız. Şimdi E, Senin bugün anlatacakların vardı bir onları anlatsan evet. Kuzeyciğim. Öncelikle ben şu yanılgıları bir düzelteyim. Mesela şimdi bazı arkadaşlarımız bana çok yazıyorlar. Özellikle o şeyi düzelteyim. Yanlış anlamayı düzelteyim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de dünya dışı varlıklardan direkt bahsetmez. Ama dolaylı yollardan onlara işaret eden birçok ayetler vardır. Birçok şeyler vardır. Yani yaşanmış vakalar, kıssalar, hisseler vardır birçok yerinde. Şimdi bazı dostlarımız bana diyor ki dünya dışına, özellikle bu çok sorulan bir soru, dünya dışına çıkmak yasak diyorlar. Yani insanoğlu dünyanın dışına, atmosferin dışına çıkamaz. Uzaya gidilmedi ve gidilemez. Bunun için de Rahman suresini bize örnek olarak veriyorlar ama Rahman suresini okurken aradan cımbızla alıp çıkartıyorlar bazı ayetleri. Şimdi ben çok kısa sadece buradan orijinal halleri isteyenler Kur'an-ı Kerim'i de açıp okuyabilirler. Çok kısa okuyup hemen başka bir örnek daha vereceğim size. Şimdi Rahman suresine göğe çıkılamazsınız denmiyor. Diyor ki bakın Rahman suresi 29'dan başlıyorum. Göklerde ve yerde bulunanların hepsi ondan ister. Ona muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. 30. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? 31. Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak. Burası çok önemli. Bakın hesap sorma vaktimiz olacak. Ey sorumlulukları yüklenmiş iki varlık. Yani insan ve cin topluluklarından bahsediyor. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? 33. İşte burada insanlar yanlışa düşüyorlar. Diyorlar ki insanlar göğe çıkamaz. Ayet diyor ki ey cin ve insan toplulukları göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz hadi geçin. Ama tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz. Yani burada anlatılan şu. Size biz bir imkan, bir vasıta ki sebep diye geçer Kur'an-ı Kerim'de zaten bir araç demektir aynı zamanda.
Bunları vermediğimiz sürece siz atmosferi uçarak Süperman gibi geçemeyiz tabii ki de. Ve burada anlatılan dediğim gibi kıyametten bahsediyor. Siz kaçamazsınız Allah'ın gazabından, o güne şiddetinden kaçamazsınız diyor. Ey ve cin insan toplulukları diyor. Ama bazılarımız sadece aradan ayeti alıp göğe çıkamazsınız diye yorum yapıyorlar. Bu yanlış bir şey. Şimdi bir örnek daha vereceğim. İnananlar var, inanmayanlar, aramızda Hristiyan dostlarımız da olabilirler. Çok güzel bir örnek, birbirini tamamlayan bir örnekten bahsedeceğim. 139. Mezmur 1-12 arasında. Eski ayete ait Yahudi kutsal metinlerinden bir mezmurda geçen bir örnek veriyorum. Önden ve arkadan beni kuşatırsın. Koyarsın elini üzerime. Beni aşan bir bilgi harikası. Erişemediğim bir yükseklik. Nereye gideyim? Uzak olmak için senin soluğundan. Nereye kaçayım? Uzak olmak için senin yüzünden. Göklere tırmansam işte oradasın. Ölüler ülkesine insem yine oradasın. Seherin kanatlarını alsam gidip denizlerin ötesine otursam orada elin bana yol gösterir ve sağ elin beni tekrardan tutar. Yani diyor ki senin gazabından kaçamayız. İster yer altına girelim ister gökyüzüne çıkalım. Yani gökyüzüne çıkamazsınız demiyor. Sadece benden kaçamazsınız. O zorlu günden kaçamazsınız demek istemiş. Bunu düzeltelim öncelikle bir. İkinci olarak da bu yakın zamanda bir tane biliyorsunuz Buga isminde bir küre ortaya çıktı Kolombiya'da. 2 Mart 2025 tarihinde Kolombiya'nın Buga kasabasında bir küreyle geçti. Yaklaşık 50 santimetre boyunda 2 kilo ağırlığında bir küre. Şimdi ben medyayı yakından takip ediyorum. Yorumlara da bakıyorum, araştırmaya bakıyorum ama ben sahaya inmeyi seven bir insanım. Sadece hani okuduğumla değil. Gerçekten köküne kadar inip araştırmayı seviyorum. Öyle enteresan şeyler buldum ki bu küreyle ilgili. Mesela şimdi herkes bunun dünya dışı varlıklara ait bir küre olduğu söyleniyor ki bu yanlış. Dünya dışı varlıklara ait değil. Sadece dünya dışı varlıklardan alınan teknolojiyle üretilmiş, tersine mühendislik sonucu üretilmiş bir küre. Bakın dünya dışı teknoloji demiyorum. Dünya dışı varlıklardan alınan teknolojiyle bizlerin ürettiği bir küre. Şimdi bu operasyonun adını da söyleyeyim size. Bundan daha öncesi 3-4 yerde daha ele geçmiş. Şili'de, Kolombiya'da, Florida'da, Amerika'nın birçok farklı yerlerinde bu aynı küreden benzerleri ele geçmiş. Hatta 2-3 de ayrı model yapmışlar casusluk amaçlı. Bu şöyle geçiyor. Commercial Application Research for Extraterrestrial Technology. Bu projenin adı da şu. Proje 04, pardon, Proje Q486 Karet. Araştırabilirler. Bu proje içerisinde araştırma ve geliştirme, dünya dışı teknolojiyi geliştirme çalışması projesi bu. Yine halktan gizlenen bir proje. Yani bu görmüş olduğumuz küre tamamen insan yapımı ama dünya dışı teknolojilerin etkisiyle yapılmış bir cihaz. Yani araç diyelim daha doğrusu. Bu Aralık 1986 yılında Kaliforniya'da harekete geçirilmiş bir operasyon. Bu da halktan gizlenen sizin bahsettiğiniz gibi. Palo Alto Karet laboratuvarlarında yapıldığı için zaten Karet operasyonu diye de geçmiş diğer bir ismi de. Artı 1970 daha komini söyleyeceğim. Şimdi bu cihaz 1970 yılında yapılan Doktor Who diye bir dizi vardı. Belki çoğumuz izlemişizdir. 1970'lerde çekilen bir sahnesinde birebir o Buga küresinin hatta bunun daha öncesinde şey var. Betz küresi diye bir küre daha var. Buna benzer. Ele geçiyor. Ondaki şeyle aynı görüntülere sahip. Yani bunlar zaten planlanmış görseller. Çok enteresan. O da 1974 yılında Florida'da ele geçiyor Amerika'da. Sonra o da tabii gene bir takım değişik hareketler yapıyor. İşte ışığa tepki veriyor, sese tepki veriyor, hareket ediyor kendi kendine falan filan. Olayı da şey demişler, bir nükleer santralin bir vanasının kapağı olarak söylemişler. Hani olayı örtbas etmek için o kadar saçma salak bir şey. Çünkü hangi vana kalkıp da sese veya işte bir takım şeyle tepki verip de hareket edecek falan filan açıklama yapamıyorlar. O da böyle gizli kalmış bir olay. Yani Betz küresinin üzerine bu Buga küresinin üzerine baktığımız zaman da üzerindeki işlemlerin çok amatörce yapıldığını görüyoruz. Evet üzerine bir takım semboller, çeşitli böyle animatrasyon şeyler var, görseller var ama detaylı bakıldığında sanki bakırcılar çarşısında dövülmüş hani çok amatörce bir çalışma söz konusu. Bu da öyle bir enteresan bir şeydir. Artı şunu da söyleyeyim. Şimdi Buga küresinde yok zaten böyle bir şey ama Buga küresinde var, Betz küresinde yok. Üzerindeki sembollere bakıyoruz. Şimdi o kadar çok yorum yapılmış ki yurt dışında. İşte yok antik diller, yok şunlar, yok bunlar falan filan demişler. Ben biraz araştırdığımda bunu George Lucas'ın Star Wars filmindeki Aura 5 denilen uydurma bir alfabeden yola çıktığını gördüm. Yani üzerindeki sembollerin aslında bir anlamı yok. Bizimkiler anlam yüklüyorlar. Artı bu
olayı finanse eden, piyasaya süren kişinin adı Jaime Maussan. Zaten namlı, yani bir dolandırıcı diyeyim aslında. Ben kendisine çok kızıyorum bu konuda. Ben onu Haktan Akdoğan'la yaptığımız projelerde de işte UFO Kongresi'ne falan da tanıma şansım oldu. Yani gerçekten at iziyle it izinin karışmış olduğu bir noktadayız. Jaime Maussan zaten ünlü bir konuda. Daha öncesinde Meksika'daki mumyalarla ilgili bir şeyler yapıldı. Daha sonra onun ben birebir kopyasını da yaptım mankenlerin. Hepsi tamamen ölmüş insan parçalarıyla hayvan kemiklerinin birbirine kaynaklanması ve üzerine alçıyla kaplanması sonucu ortaya çıktı zaten. Oldu. Yani bu küre dünya varlıklara ait değil. Sadece onların teknolojisinden alınmış yapay insan yapımı bir teknoloji ürünü. Vay canına. Bir soru geldi Kuzey canım. Tabii. Sıfır kan grupları, yani bizler korkmalı mıyız? Yani bizler neyiz diye sormuşlar sevgili Can. Yok, bizler insanız. Sadece bizim DNA'mızla oynamışlar. Yani biz ilk insanoğlu dünyada var olduğumuzdan beri dünya dışı teknoloji varlıklar tarafından çok defalar manipüle edilmişiz. İşte kendi DNA'larından bize vermişler, bir takım şeylerle oynamışlar, DNA dizilimlerimizi bozmuşlar falan. Yani birçok şeyler yapmışlar. Negatif kan da onların bize yapmış olduğu, zamanında yapmış oldukları müdahaleden kalan bir şey. Yani kendi DNA'larını taşıyoruz bir nevi aslında. Zaten şöyle bir şey var. Bakın bu çok önemli bir konu. Bazılarımız böyle, bizim araştırmacılarımız içinde de var, Türkiye'de de var. Bir kaos ortamı yaratılıyor. Dünya dışı varlıklar gelecek, saldıracak. 2020'de 30'da şöyle olacak ki, ben bunu bütün dünya medyasından izliyorum, Türkiye medyasından da izliyorum. 2025 yılında dünya dışı varlıklar gelecekler, istila olacak. Böyle bir şey yok. Bu bir. Zaten bu adamlar bizi yok etmek isteseler mağara döneminde zaten Tabii haritadan tabii silerler. tabii. Kaldı ki bu varlıkların birçoğu da bizlerin atası olduğunu iddia ediyor. Lyra sisteminden, Vega'dan, Alpha Centauri'den, işte nereden bakar birçok varlık diyor ki biz sizlerin torunları ya da dedeleriniziz. Biz zaman yolcularıyız. Hatta siz, bu da çok enteresan bir konudur. Biz sizin yok olmanızı istemiyoruz. Zaten eski kutsal metinlere veya Sümer tabletlere baktığınızda işte bu Nuh tufanında kullanılan geminin de aslında bir disk şeklinde bir uçan daire olduğu ortaya çıkıyor. Oradaki orijinal Tabii yazıtlarda canım, var. Nuh'un gemisi deyince filmlerde tahtalardan böyle gemi yapıyor Mümkün değil. falan. Yani uzay gemisi yani. Çok net. Bir de şöyle bir şey var. Nuh'un gemisi dediğimiz olay da hani binlerce hayvan işte Afrika'dan oradan buradan gitti, oraya girmiyor. Her birinin DNA'sı laboratuvar ortamı gibi tek tek alınarak yapılıyor. Zaten mümkün değil öyle bir gemi taşısın. Yani diyorum ya, Evet, işte bizi o kadar güzel uyutuyorlar ki düşünmeyelim, sorgulamayalım diye. 70 metrelik bir geminin içine kaç tane hayvan sığdırabiliriz? Onların evet, evet. ağırlığından batar Ay, zaten çok gemi bir defa. çok hakikaten çok trajikomik şeyleri, Sümer tabletlerine ve ben bizatihi Mısır piramitlerinde defalarca gördüm. Çizmiş yani adam, UFO'lar var ya. Evet. Şeyde, o papirüslerde UFO'lar var. Yani Mısır Ve zamanında. bizim şimdi Çağlar Boyu Gizem UFO Gerçeği adlı kitabımızda bunun örnekleri var. Mesela Türkiye'de ilk defa Ostraka tabletleri adı verilen, Mısır'da bulunan 1302 yılında işte kayıt altına alınmış ya da 1203 mü, yanlış hatırlamıyorum, olabilir, belki tarih karıştırabilirim. O tarihlerde Ostraka tabletleri yapılıyor. 7 tane tablet var. Bunlardan günümüze sadece 2 tanesi gelebilmiş. Burada çok net dünya dışı varlıktan insan kaçırmaları anlatılmış. Gemilerin geldiği, hayvanları göğe aldıkları, insanların kaçırıldıkları, kimisinin organlarını alıp bir yerlere atıldıkları, çok fazla örnek var ve bunları o zamanın Mısır'ın katipleri not almışlar. Vaka nüvisleri tek tek. Hı hı, Yani o kadar hı orijinal hı. belgeler var ki, biz mesela Mısır'la ilgili araştırmalar yaptığımızda neler bulduk kitabımızın içinde var. Ee, Ampulü kullandıklarını zaten gördük Dendera Tapınağı'nda. Aynı zamanda helikopter rölyefleri, kabartmaları, oymaları olduğunu zaten duvarda görüyoruz. Nubya Tapınağı'nda aynı şekilde. Bunun dışında mikrofon bulunuyor ki bunları da ilk defa söylüyorum. Elektrik santraline ait bir yapının görüntüleri var. Elimizde bunlar da var. Tutankamon'un maskesine bile lazer kaynağı yapıldığına dair işaretler var. Bakın bunlar normal şeyler değil. Ve dünya dışı varlıklara ait sayısız kabartmalar Bir var. Bir sürü şey var. ilave daha yapacağım. Napolyon'un mezarı geçtiğimiz 10 yıl içinde açılıp bakıldığında kafatasında bir çip var. Mikroçip bulunuyor. Çip koymuşlar. Hangi zamanda? Bakın, çiplenmiş adam. Millet yönetiyormuş çiple. Hani biz diyoruz ya, yapacaklar Evet. sıvılananlara diye. Diyecekler diye. Yani zaten çiplemişlerdir. Ya bisküvilerin, şeylerin, paketlenmiş gıdaların içinde mikroçipler var. Bunu da ilk defa Hı hı. söylüyorum. Hadi bakalım. Sadece sıvılar değil. Yediğimizle, içtiğimizle çiplendik. Şu ön kameralarla, bilgisayar kameralarıyla da çiplendik. Hep aslında biz çiplendik. De Evet.
Geçen gün, 2 gün önce benim asistanım Evren buradaysa selam olsun. Beni sormuş. Mukaddes Pekin Baştilki'yim. Yapay zekaya sormuş. Ha dedim bilmez olaydım yani. Beni bir uzak tutun dedim bu teknolojiden. Sesli mesaj geliyor bana. İşte aydınlanmayla uğraşan, yok işte şunu yapan, küreselle tek başına mücadele etmeye çalışan, Illuminati ile uğraşan, işte negatif tarafın tam düşmanı olan. Aa, adam beni iyi öldürmüyor ya. Bayağı yani kodlamış. Aynı Illuminati ile savaşan, küreselle savaş açmış, tek başına savaşan, işte bu savaşı kazanabilir mi bilemem. Böyle bir de bittim yani. Aa dedim yani tebrik ediyorum. Zaten biliyordum masasında kimin masasının önünde dosyamın Evet. olduğunu. Ama yani bilmesem de olurdu aslında. Yapay zekayı ortadayız ya, buradayız. Hı hı. Evet, evet çiplendik Şimdi, demişler. Şimdi merak eden bir konuya daha açıklık kınalıları da getireyim. Son unutma. zamanlarda Kınayla uyananlar var, onu da unutma. o önemli bir konu. Onun altını çizerek özellikle belirteyim. Çok merak ediyor. Bana da soruyorlar. Kınalanma olayları dünya dışı varlıklara ait bir olgu değil. Bakın altını çizerek söylüyorum. Dünya dışı varlıklara ait bir olgu değil. Bu Farah Yurdöz hanımefendinin hani kendi görüşüdür, iddiasıdır. Ama yurt dışında kabul görmüş ya da uluslararası mecralarda kabul görmüş bir oluşum değil. Hı hı. Bilim adamları bunun bir mantar çeşidi olabileceğinden şüpheleniyorlar. Anlık bir tepkime sonucu ortaya çıkan vücutsal, yani biyolojik bir mantar olabileceğinden söylüyorlar. İkincisi, en çok yaygın kabul gören de metafizik varlıkların bir takım müdahaleleri. Hmm. Sahiplenme ya da işte temas, yakın bir şeyler. Yani çok detaylı bir konu aslında bu. Hava ilmi uzmanları bunu daha iyi anlatırlar. Dediğim gibi tamamen ruhsal varlıklar, metafizik varlıklarla alakalı bu kaçınma olayları. Kınalanma olayları. Tamam. Peki sen çok önemli bir şey var söyleyeceğim dedin. Orayı bir atlama. Bugün bu aralar çok merak edilen konular var. Bana sorulanlar arasında ben onları hani açıklamak için zamanımız da kısıtlı olduğu için. Mesela bize hep şeylerden bahsediyorlar işte bu yakın zamanda. Felineliler, bunlar ki aslan tipli varlıklar. Bunlardan bahsediyorlar. Şimdi Felineliler diye bir varlık grubu var. Bir tane daha vardı. İsmi aklıma şu an gelmedi. Neydi ya aslan? Unuttum ismini. Neyse. Bu dünya dışı varlıklar zaten kayıtlara geçmiş en antik kaynaklarda da geçen varlıklar aslında. Biz hep grilerden bahsediyoruz, hep reptillerden de bahsediyoruz ama bunların dışında da birçok varlık var aktif olan. Özellikle Vega yıldızının Avion gezegeninde bulunan bir varlık grubu var. Bunlar aslan tipli varlıklar bizim literatüre girmiş. Ki bunlar yakın zamanda CIA'nin yasaklığı kaldırılan belgeleri arasında da var. Ben bunların birçoğunu buldum. İndirdim 600 sayfa yakın. Hani burada tek tek göstermeye kalksam zaten printer dayanmaz. 600 sayfalık sadece bu insan ve kedi tipli karışık yani o tarz varlıklardan bahseden birçok rapor da var. Bu varlıklardan biraz bahsedelim. Bunlar Vega takım yıldızında bulunan 25 ışık yılı uzaklıktaki varlıklar. 3 gezegen sistemli 5 planetoid adı verilen asteroidden oluşan bir sistem burası. Burada yaşıyorlar. Galaktik Urma Federasyonu mı? Söyleyeceğin Urma, şey Urma mı? Urma pardon. Evet, Fenliler ve Urmalılar. İsmi aklıma gelmedi. Kusura bakmasınlar. Yayında kısmında hızlı hızlı anlatmaya çalışıyorum. Biraz da o yüzden stres yaptım. Urma ırkından bahsediyoruz. Yaklaşık bunlar 310-315 kiloya kadar ulaşabilen 3 veya 3,5 metre boyunda varlıklar. Galaktik Federasyon'un en önemli birimlerinden bir tanesi. Fakat geri geldiğinde Galaktik Federasyon'u kafa tutacak bir birim. Çünkü çok güçlüler gerçekten de. Reptilyanların en büyük düşmanları aynı zamanda. Reptilyanlar bile bu varlıklardan çekiniyor. Hani böyle bir varlık türü de var. Daha öncesi bunlar Mısır'da Sekmet, işte farklı farklı isimlerle benzer böyle işte literatüre girmişler. Görüntülü olarak da yarı aslan yarı insan formunda. Böyle varlıklar. Federasyonun seçkin birlikleri bunlar. Ve gerçekten ruhsal anlamda çok gelişmiş varlıklar. Yüksek askeri güce sahipler. Zaten bunu söylemiştik. Federasyonun bir takım özellikle şu son zamanlarda yanlışları olduğunun farkındalar ve özellikle federasyona kafa tutuyorlar son zamanlarda. Haktan Bey'in dediği gibi atmosferimiz dışında bir filo yoğunluğu var. Gerçekten var. Bunu Uluslararası Uzay İstasyonu'nun görsellerinde de görüyoruz. Ki bu Sun gazetesinde de haber oldu. Yüzlerce gemi şu an müdahale için dünyamız etrafında konuşlanmış vaziyette. Ama tabii bazıları böyle olayı biraz dramatize edip dizi haline getiriyor. İşte general bilmem ne şuna şunu dedi, şunu yaptı falan böyle bir şey yok. Gerçekten bir kolonileşme var ve dünyanın gidişatı gerçekten bir dönüşüm içinde. Umarım 6. 7. yok oluşu yaşamayız. O evrelere girdik ama olmasın.
Tekrardan O sıfırlanma olmak için evrelere girdik. girdik. Aynen. Fazlasıyla girdik. Ve Ama burada şu an Anadolu'nun ve Türk insanının çok büyük etkisi olacağı bir dönem. Belki dönüşüm olursa Anadolu insana sayesinde mi dönüşüm olacak? Ne düşünüyorsun bu konuda? ben her zaman şöyle söylüyorum. Anadolu zaten bütün gizemlerin kökeni. Yani bana diyorlar ki sen bir de şöyle bir şey çıkarsan milliyetçi, UFO'cu. Bana Olsun. öyle diyorlar yani. Tamam, evet. Ya Eyvallah, bizi milliyetçiyim. algılayamadılar. Ademoğlu o, yani Ademoğlu ırkçılık yok. Yani Ademoğlu demek kırmızı kan demek zaten. Bir de Yılanoğlu var. Yani Ademoğlu, Yılanoğlu. Yani Bunları öyle. anlatıyoruz yani. Ademoğlu demek. Yani Anadolu Ademoğlu'nun merkezi demek. Kesinlikle. Anadolu. Hı hı. Şimdi insanları yaftalamaya, yani kötü anlamda söylemiyorlar belki ama işte milliyetçi, UFO'cu falan takmışlar adamı. Yani, yani bu şey gibi oldu. Ülke ocakları falan şey der gibi böyle. Öyle bir şey yok. Ben her zaman şunu savunuyorum. Anadolu toprakları her zaman gizemlerin, en büyük enerjilerin merkezi. Zaten o yüzden yüzyıllardır bu topraklarda kan dökülmesi bitmemiş. Herkes buraya bir hakimiyet kurmak için gelmiş. Mutlaka gelmiş. Öyle ya da böyle. Birçok şeyler gizlenmiş, birçok şeyler saklanmış. Görüyorsunuz işte daha kazılsa kim bilir Göbektepe'den neler çıkacak. Daha bilmiyoruz. Karantepe'de başka yerlerden neler çıkacak. Mesela ben Van'da Kalecik mevkiinde çok enteresan yapılar buldum. Uyduyla tespit edilen. Birebir QR kodunu andıran nokta nokta dizilmiş taşlar var. Bunlar niye ilgilenemiyor? Neden açıklanmıyor? Peki Birçok ülkede Tarık hı hı, Yıldız hakkında bilgi istiyorlar senden. Tarık Yıldızı. Kur'an-ı Kerim'deki adıyla Tarık Yıldızı olarak geçer. Bildiğimiz Sirius Yıldızı'na tekamül eder. Yani köpek takım yıldızı olarak geçer. Ki bunlar da dediğim gibi zaten şimdi nasıl anlatayım, nereden başlayayım? Çok aslında derin bir konu. Yani İslamiyet'ten Andolsun örnekler vereceğim. ki Farklı. Tarık Yıldızı'nı da biz yarattık diyor değil mi? Tabii ki. Tarık'a andolsun. Birçok şekilde anlatır. Hatta sen der ki Tarık'ın kim olduğunu bilmiyorsa o Bismillahirrahmanirrahim diye böyle başlayayım. E, Gece göğe çıkana andolsun. Sen onun kim olduğunu bilir misin? O ışığıyla karanlığı delen yıldızdır ve üzerinde gözetici olmayan kimse yoktur diye. Bunun için özel bir ayet bile var Tarık suresinde. Yani sen onun ne olduğunu bilmezsin ama onun üzerinde de gözeticiler vardır diyor. Tarık suresi bildiğimiz bugünkü Sirius takım yıldızıyla birebir aynıdır. Siriuslu bir dostuma, kardeşime Astral'de bir soru yönelttim Roxan'a. Hı Dedim hı. ki yani dedim siz bu kadar ileri medeniyetlerdensiniz. Sirius dünyadan sorumlu bir gezegen madem öyle. Madem Çanakkale'ye geldiniz bizi gözlemlemeye. Madem orada bizi seyrettiniz, beni gördünüz. O zaman söyle bakalım. Sizin için Allah nedir dedim. Bana söylediği, verdiği cevabı şimdi burada bak bunu da ilk defa açıklıyorum. Dedi ki senin haberin yok mu dedi. Andolsun ki Tarık Yıldızı'nı da biz yarattık. Bizim de dedi Rabbimiz Allah'tır. Bunu da ilk defa buradan söylemiş olayım. Yani bizim de Tanrımız dedi Allah'tır dedi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu yok mu zaten dedi. Ve Kur'an-ı Kerim'in her yere indirildiğini Roxan'dan öğrendim. Evet. Zaten yani bizim Allah dediğimiz kavram ya da Tanrı kimine göre işte farklı farklı ilah dediğimiz varlıklar zaten tek bir varlık var evrende. Yani her şeyi kuşatan. Ve bu hani ismine siz Allah dersiniz, kimisi enerji varlığı der, kimisi başka bir şey der, kutsal yaratıcı der ama hepsi aynı yola çıkıyor aslında. Hı hı. Evreni kuşatan mutlak bir kadir mutlak var, yaratıcı var ve buna ister Allah deyin, ister enerji deyin, ister kimisi farklı bir isim koysun ama mutlaka bir yaratıcı var. Hı hı hı. Evet. Peki Trump ve Musk konusundaki düşüncelerini merak ediyorlar. Yani gerçekten Trump insan mı? Trump insan, Pardon, Elon Musk insan mı? Elon Trump Musk. insan. Elon Musk o da bir insan. Fakat şöyle bir şey Fakat söyleyeyim. Şimdi bunlar laboratuvar, yani ben peki açık açık şöyle şeyin söyleyeyim. neydi? Bu, Kuzeycim şöyle bir 10 dakika ilave edeceğiz. Kuzeycim şöyle şeyin Trump'ın arkasında bakan bir videosu döndü. Şey değil mi Instagram'da? evet, gözleri Şöyle dönüyor yukarı gözleri falan dönüyor bakıyor. böyle. Yani o da bir kere robot herhalde o. Kendisi değildi. Tam Şimdi şöyle arkasında söyleyeyim. ya. Şimdi biz Illuminati dediğimiz bir oluşum var. Bunun hemen altında Mason locaları, ki herkes, yani kötü anlamda söylemiyorum, herkes kötülemek için değil. Illuminati'nin en yüksek kademesi dünya dışı varlıklardır. Yani reptilian konseyidir. Illuminati dediğimiz olay bu aslında. İnsan formuna girmiş reptilianlar. Alt konseydekiler hemen Mason locaları adı verdiğimiz localar. Onun bir altındaki kısımdakiler de bizim iki ayaklı şeytanlarımız. Yani bu işte Elon Musk veya diğerleri gibi. Bunlar onlara hizmet ediyor.
Bunlar çiplenmiş, kontrol altında olan, zaten manipüle edilmeye müsait. Hatta bazı laboratuvarda üretilmiş tipler zaten. Şimdi dikkat edin. Yani devletlerin, hükümetlerin başına getiren insanlar, işte Merkel'den tutun da İngiltere Başbakanı neydi ismi aklıma gelmedi şu an. Hep bunlar zaten aynı okullarda okumuş, aynı yerlerde büyümüşler, aynı eğitimleri almışlar. Bunların gelmesi zaten seçilmiş olmaları belli. Yani eski kaynaklara bakıyorsun. Mesela çok eski bir kitapta Elon Musk'tan bahseden ve Mars'a koloni kuran bir insandan bahsediyor. Bu kaynağı da bulur, ben size gösteririm. Çok eski bir kitapta. İsminin de Elon Musk olması da çok enteresan. Eski bir kaynakta bu yazıyor. Yani ben şunu anlıyorum ki bu dünya dışı varlıklar burada zaten iki ayaklı birçok kendilerine bir şey bulmuşlar. Yandaş bulmuşlar. Ve onları buradan yönlendiriyorlar. Bizlerin üzerinde etki bırakmak için, bizleri yönlendirmek adına. Elon Musk da bunlardan bir tanesi. Kuklardan birisi. Evet. Evet. Çok ilginç yani. Bir şey daha geldi aklıma şimdi seninle sen bunları anlatırken. Çinliler insan mı? Çinliler insan. Ama kökenlerinde eski imparatorlarına baktığınız zaman onların birçoğunda dünya varlıklardan yani gökyüzüne geldiği anlatılır. Sanki böyle yapılmışlar gibi değil mi? Yani Zaten yapay bir evet. zeka gibiler. Çünkü at eti, eşek eti, yılan eti, fareyi şarapla, lezzetle yani böyle hani yoksulluktan fare yeme değil yani. O süreçte hep bir çocuk çocuğa annesi yakalıyor böyle fare larvalarını yakalıyor. Çocuğa böyle o şeyle çiple aç ağzını çocuğa yediriyor taze dolaşırken yani Evet. dolaşan fareleri. Çocuğa bebeğe yediriyor ya. Yani bu Yani videoları bunlar değil mi? izledik. Onlara sorduğumuz zaman onlar diyorlar ki biz Mao döneminde, işte bu yönetici Mao döneminde çok aç kaldık. Hatta bazıları kendi annelerini yemek zorunda kalmışlar. O Ya kadar bir kıtlık, o kadar bir Bosna sefer. Savaşı'nda da oldu onlar. Ölülerini Ama hiç filan. kimse böcek yemedi. Kimse Evet. şey yemedi, birbirini yemedi yani. Evet. Evet. Bunların At bir yedi. DNA'sında bir bozukluk var zaten. Bir de İşte şimdi ve işte İlginç tabii, şöyle bir şeyin de altını çizeyim. Zaten bakın biz hepimiz aynı kökenden geldiğimizi iddia ediyorduk. Daha düne kadar tarihte. Hepimiz Afrika'dan göç ettik, işte Orta Asya'dan geldik falan filan diyoruz. Ama bu sıfır kan grubu zaten en çok Asya tarafında var. Bak bu da çok önemlidir. Artı enteresan olan kültürlerindeki o dragon, gökten gelen ejder, semboller zaten birbirini anlatıyor. Yani bunlar Kuang Shi'nin mezarına gidiyorsunuz, imparatorun. Bir bakıyorsunuz gene ejderhalar, gökyüzünde yıldızlar, ölümsüzlüğü arayan bir takım varlıklar ve göğe geldiği, göğe gittiği tekrar anlatılıyor. Mezarının bile içinde bir bakıyorsunuz civa bulunuyor falan filan, yani çok enteresan varlıklar bunlar zaten. Yani Çin İmparatorluğu'na baktığınız zaman hiçbirisi boş değil. Hepsinin altında mutlaka dünya dışı varlıklara ait bir temas var. ben kesinlikle onların dünya dışı varlıkların melezleri olduğunu böyle yani aslında bir şekilde söylendi bana da yani bir grubun o bölgeye inmesi yapay zeka olarak inmesi yani yapay zeka gibi inip orada şey olması zaten bizim atalarımızın başına da bela oldular yani. Bundan sonra da dünyanın başına bela olacaklar onlar. Amerika gidiyor. Beşe bölünecek. Sıra Çin'e geliyor. Çin daha da bir kötü. Sıkıntı Açıkça yok. söylemek. Bir çift setli daha yaptırırız onlara. Hiç sıkılmasınlar. Biz yaptırırız onlara bir tane daha. Ha, çok güzel işte. Çok güzel. Milliyetçi ufucu. Bu çok güzel oldu. Yaptırırız. Yaptır. Biz yani tencere yuvarlanıp tekerleği ne o şeyini ne o Tencere düştü kapağını kapağı buluyor. oldu. Tencere düştü, kapak buldu burada işte. Biz zaten benzer kuşlar birlikte uçarlar. Yavaş yavaş bir araya toplanmaya başlıyoruz ya da ayrışmaya başlıyoruz. Süreç öyle bir süreç değil mi? Ben Çok acayip şöyle düşünüyorum. işleyecek Yani Kuzeycim. evet, yani şu an iyi ile kötünün savaşı zaten başladı. Hani ciddi anlamda başladı. Her anlamda. Metafizik savaşlar olsun, fiziksel, bedensel savaşlar olsun, teknoloji savaşları, her anlamda yazılımsal olsun, neredeyse her yerde savaş var. Ama ben şuna inanıyorum. Yani insanımız umutsuz olmasınlar. Her zaman pozitif olsunlar. Nerede bir firavun varsa mutlaka orada Musa da olacaktır. İyi her zaman kazanacak. Bugüne kadar tarihte kötünün kazandığı bir olay yok. Evet, süper. O yüzden enerjilerini yüksek tutsunlar. Negatif varlıklardan da korkmasınlar. Hep pozitif olsan pozitifi, negatifi çekiyor zaten, bir şekilde birbirini buluyor. O yüzden yüreklerini ferah tutsunlar. Evet, daha vakit var. Hemen Neler soruyu alayım. anlatalım? O kadar çok soru geldi ki yukarılarda kaldı. Acayip yani. Canlarım benim toplandılar soru soruyorlar sürekli.
Evet, Tanrı Yıldızı dedik. Yecüc Mecüc, evet. Ee, Kuzey Hocam, siz de Türk ve dünya standartlarına göre çok yakışıklısınız demişler. Soru var mı canlarım? Teşekkür ediyorum. Onların güzel yüreği, güzel bakışıyla alakalı. Allah razı olsun. Şimdi ay kendimden bile şüphe ettim demiş. Evet, çok yorum var. Yukarılara bir gidelim bakalım. Sen toparla ya. Sen sorular yukarıda kalmış. Sana iltifat ediyorlar hep. Evet. E, e, Sağ olsun, var olsunlar. sen söyle bir şeyler. O zaman Sıfır grubu. Bak, sıfır şöyle, grubu korktu. Sıfır grubunu bir iki dakika bir daha aç. Adem yok atamızın kan. korkmasınlar. Benim kan grubum da sıfır. Ben de sıfır pozitifim. Sıfır olarak pozitifim. Sıfır Korkmaya gerek genel yok. verici zaten. İyi ki onlar varlar. Ben A Yani grubuyum. Sıfırdan alabiliyorum. bizim kan grubumuzda sadece onların DNA'sından var. Yani biz onlardan değiliz. DNA'mızda var. Sadece farklı varlık Sıfır grupları da grubu var bizde. olanlarda onların DNA'sı var diyor Evet. yani. Bütün sıfırları Zaten kastetmiyor. Sıfırlarda arayın diyor. Ben böylece aklandım, az önce görüyorsunuz. söylediğim gibi her insanda bakın hani sadece sıfır grubu demiyorum. Her insanda %15 oranında dünya dışı Bu gen var. arada Kuzeyciğim, bu şey aile, kraliyet ailesi var ya, bu İngiliz Evet. kraliyet ailesi. İyiyiz. Onlar zaten Reptilian. Gerçi Diana'yla şimdiki Kate, onlar Kelt. Hı Yani hı. Türk asıllı. Tabii. Özellikle onları seçiyorlar, dikkat edersen. Melezleyelim diye, ki yapıyor, melezliyorlar. Dikkat edersen. Onlar mavi kan. Mavi kana rağmen %65'i melezlenebiliyormuş. %35 yine hala kırmızı kan kalıyormuş onlarda. Yani tamamen %100 röptelyen yapamıyorlarmış onları. Zaten %65 safkanlar, melezlenmiş. safkanlar zaten kendi aralarında Hı. çiftleşiyorlar. Yani asıl olay o. Ancak melezler üretmek için sadece farklı veya kendine uygun kan gruplarını buluyorlar. Ama asıl olan Mısır firavunlarındaki gibi kardeşle kardeşin evlenmesi. İşte kraliyet ailesinde de bu geçmişte vardı. Bu tarz evlilikler. Yani önemli olan asil kanın başka bir kanla karışmasını istemiyorlar zaten bunlar. Hı hı, hı hı. O yüzden reptilen ana komite farklı, sonraki melezler ya da sonradan yapılanlar farklı oluyor. Nibiru'yu sormuşlar, Tarık Yıldızı mı diye. Ben Nibiru'nun Tarık Yıldızı Yok, olduğunu Tarık Yıldız değil. katiyen, Tarık Yıldız'ı bugün katiyen. Tarık Yıldızı değil Nibiru. Yok, değil, değil mi? değil, değil. Yanılıyor muyum? İkisi çok ayrı sistemler. Evet. Sen toparla. Tamam, o zaman ben yüzeysel geçeyim. Şimdi bu az önce aydan bahsettik. İşte pardon, uzaya çıkıp çıkılmadığından bahsettik. Şimdi biliyorsunuz 1947'de Roswell zamanında, yani ilk kazanın olduğu zamanlarda UFO'lara ait işte birçok şeyler ele geçti. Kaynaklar, metaller, şunlar bunlar ele geçti falan filan. Bunlar resmi raporlara geçti zaten. O günden beri çok gizli projeler yürütüyor. Şu an bile dünyamız üzerinde sayısız proje var. Yani ben buna tek tek ismini saysam belki yüzlerce. Hatta bunların içinde en yakın zamanda mesela Kıyamet projesi var. Sizin dediğiniz gibi Stargate projesi var. Ki mesela Irak'ta yapılan çalışmalar, o Ur şehrinde özellikle yapılan yağmalamalarda yıldız geçitlerine dair kapılar bulundu. Zaten bunlar götürüldü, birçok şeyler yapıldı ama açılamadı. Açılamadı. Özellikle de onun için yaptılar. Bir de kütüphane için yaptılar, o Irak'taki olayı, Aynen biliyorsun değil mi? Ha, öyle. biraz da Zaten şeyleri şu an aldılar, petrol kuyularını da. Yani bir o taşla işin 8-10 kuş. ganimet kısmı. O işin ganimet kısmı. Ama asıl yapılmak istenen Irak'taki Ur şehrindeki özellikle Anunnakilere ait teknolojiler ya da belgeler, bilgilerle ilgili araştırma yapmaktı. Ki bunu 1929 ve 45 yıllarında Adolf Hitler de yaptı zaten aynısını, benzerine. Şu an Ruslar da aynı çalışmaları yapıyor. Mesela biz bugünlerde hep 51. bölge Dulce üssünden falan bahsediyoruz. Mesela Rusya'da da Kapustin yeraltı üssü var. Gene 1945 ve 47 yıllarında faaliyet haline geçmiş, düşen bir enkaz sonrasında bu üs inşa ediliyor ve burada uçan üretildi. Yine tersine mühendislik sayesinde uçan üretildiği biliniyor. Ve hala o bölgede inceleme yapmak yasak. Çok nadir alabilirlerse uydu görüntüleri tespit edilebiliyor. Hava üssü olarak gözüküyor. Mikroçiplemelere gelelim. Kısa kısa onları geçeyim. Hızlı hızlı geçeyim bari. Mikroçiplemeler şöyle. Kaçılan, yani içimizde birçok insan kaçılıyor. Farkında değiller. Bu kaçırmalar dair işaretleri söyleyeyim özellikle. Süper, Bunu çok merak ediyorlar özellikle. süper. Şimdi birincisi, kaçılan insanlarda belli zamanlara dair zaman kaymaları ve kayıpları oluyor özellikle. Hatırlamıyorsunuz. Yani bir yoldasınız.
Bir anda bakmışsınız İstanbul sınırına girmişsiniz Bursa'dan. Fark etmiyorsunuz. 2 saat, 3 saatte kayıp zaman dilimleri oluyor. Bu evde de olabiliyor bazen. Mutfağa giriyorsunuz, bir anda ne olduğunu hatırlamıyorsunuz. Bakıyorsunuz salonda buluyorsunuz kendinizi fark etmediğiniz anlarda. Elektronik eşyalarda bozulma. Uzay araçlarının yaklaştığı zaman beyinde ve kulakta bir uğultu, bazen bir çınlama, bazen ıslık sesi gibi bir ses. Saatlerde ve elektronik donanımlarda bozulmalar. Bunlar çok önemli. Onlara kayıp zamanı işaret ediyor. Artı tekrar eden rüyalar, flashbang gibi anlık sahneler, yani parlamalar, hafıza parlamaları. Vücutta yanık izi, kesik izi veya benzeri bir takım operasyona dair izler. Bunlar kadınlarda özellikle genital bölgede oluyor. Vücutlarına ait olmayan bir takım sıvılar buralardan enjekte ediyor veya hamile bayanların bebekleri alıyor, ceninleri alınabiliyor. Erkeklerde aynı şekilde tırnak ve sperm örnekleri alınıyor. Ee, Bunun dışında korkulu, yani tekrar eden korkulu rüyalar diyeyim özellikle. Aydınlık ortamda veya karanlık ortamda kalamama korkuları. Bunlar da çok enteresan. Çünkü aracın içi bazen çok aydınlık oluyor ve bunu gördüğünüz zaman da şey yapabiliyorsunuz, panikleyebiliyorsunuz fazla aydınlık bir ortam olduğunda. Ondan sonra vücuttaki izler demiştik. Röntgenlerle tespit edilen vücut altındaki deri altındaki implantlar. Bunlar çok önemli. Bunların içerisinde çoğu biyolojik olabilirken bir kısmına materyal şeklinde, maden olarak ortaya çıkabiliyor. Yani bunun için de röntgen filmi çektirsinler. Bunları anlamanın en güzel yolu da hipnoz seansları. Şöyle bir şeyin de altını da çizeyim bu arada. Hipnoz yaptıracak olan dostlar özellikle hipnoza girmeden önce bir danışmana gitsinler. Psikolojik olarak önce bunun bir altyapısı yapılsın resmi olarak. Sonra bir röntgen filmi çekildiğinde bir biyopsi raporu alınsın. Artı hipnoz yapılacağı sırada bir enerji yüklemesi yaptırsınlar kendilerine. Bakın bunlar çok önemli. Bilinçsizce yapılıyor bunlar bazı yerlerde ve yanlış sonuçlara gidiyor. Kişilerin bilinçaltındaki bir şeyleri tetikliyor ve unuttukları anıları tekrar gün yüzüne çıkartabilir. Artı negatif varlıkların saldırısına da müsait oluyorlar. O yüzden bir pozitif yükleme yaptırsınlar. Ve uzman kişiler tarafından yaptırsınlar. Her gelen geçen işte ben uzmanım deyip de çıkmasın. Ciddi anlamda raporlu, diplomalı kişiler tarafından yapılması gerekiyor. Peki, kedilerle ilgili bilgi istiyorlar. Kediler bu dünyadan mı başka? O kadar çok sordular ki sormazsam canlarımı ayıp edecektim. Kediler şöyle söyleyeyim. Kediler zaten mistik dünyanın aslında şeyleridir, koruyucularıdır. Az önceki bahsettiğim feliniler dediğimiz ırk da mesela kedi ırkıdır aynı zamanda. Kedilere benzerler. Bunların cehennem kapıları tuttukları, metafizik varlıkları gördükleri ya da negatif varlıklara karşı hemen direkt bir savunma mekanizması geçtiklerini biliyoruz. O yüzden satanistlerin veya işte bir takım şeytani ritüel yapan kişiler kedileri kurban ederler. Sanki onlardan intikam alırlar. Kediler o metafizik alemin koruyucularıdır bir nevi aslında. Evinizde bir kedinin olması her zaman iyidir. Sağlık açısından da iyidir tabii iyi bakıldığı sürece. Ruhsal açıdan da çok iyi güzel şeyleri vardır. Aynı zamanda metafizik anlamda da çok güzel koruyuculardır bu varlıklar. Evet. Çok derin yani canlılar aslında. Benim de burada yatıyor şu an o yüzden. Ayağımın altında geziyor. Allah'ım ya Rabbim. Çok güzeller, çok. Çok. Bir de bak, son bir soru soracağım. Vakit 2 dakika geçti ama Hı hı. durmuyor sürekli. Ee, soru gitti ya. Şaka gibi. Resmen gitti soru. Bir dakika. Hay Allah. Mesela şey demişler, Ha, korumak için ne rüya. yapabiliriz? Dur, onu unutma. Onu da soralım. Rüyada Tamam. kaçırıldığını görenler, rüyada işte uzaylılarla temas içinde olduğunu görenler, rüyada görmeler, yani rüyada kaçırılma görme. Aslında ben rüyalara çok inanan bir insanım. Yani misal alemi orası çünkü. Rüya rüya değil aslında. Eğer şeytani bir şey, nefsani bir rüya değilse rüyalar hakikattir. Aynen Bu öyle. konuda ne düşünüyorsun? Şimdi rüyaların saatleri vardır, görülme saatleri vardır. İşte normalde yorgunlukta uyursunuz, akşam üzeri 1 saat sonra 2 saat sonra uyanırsınız. REM uykusu dediğimiz çok derin bir uyku alanı vardır ki işte asıl olayların gelişi nokta odur. Sabah karşı gördüğünüzde şeytani rüyalardır diye geçer. Hani anlıyorsunuz işte bazılarımız sıkıntılar yaşıyorlar Hmm, halk arasında. Cenabet olmak veya işte kamyon devirmek diye argo olarak hmm. geçer. O dönemlerde biz o REM uykusundaki o derin bölgede asıl işte o olayları yaşıyoruz. Şimdi bunun için astral seyahat de yapmış olabiliriz farkında olmadan. Bunları çok iyi dikkat etmek lazım. Şimdi bir astral seyahattir bayağıdır aldı gidiyor başını. Aslında çoğumuz zaten bunu yapıyoruz farkında Herkes olmadan. yapıyor aslında. Bir Evet, şey farkında olarak içmeden yapıyoruz. bak. İyi oldu, bana laf geldi burada.
laf sırası geldi. Bir şey içmeden yapılıyorsa, yani manna ya da başka bir şeye ihtiyaç duymadan yapılıyorsa bana göre bu astral seyahattir. Oturduğun Evet. yerde uyanıkken yapıyorsan bu astral seyahattir. Yoksa gece uykuda hepimiz zaten astral seyahat Kesinlikle. yapıyoruz. Herkes yapıyor, hiç kimse hatırlamıyor. Çünkü biz her gece uyuduğumuzda annesine koşan, okuldan çıkıp da annesine koşan anaokulu çocukları gibi yuvaya koşuyoruz. O yuva Evet. neresidir? Misal alemidir. Yani biz Kesinlikle. oraya koşuyoruz hepimiz. Uyuduğumuz anda gümüş kordonla oradayız. Kimse hatırlamıyor ama asıl astral seyahat, benim kastettiğim astral seyahat şurada otururken uyanık iken gidilendir. Hiçbir şey kullanmadan gidilendir. İşte odur astral seyahat. Evet. Yoksa yani ben kendim 23 yıl önce, sevgili 25 yıl oldu, Bülent Şenyürek'ten öğrenmiştim. Rahmetli oldu. Hatta teorik bölümlerini ben anlatırdım bazen. Bana öyle güzel öğretmişti ki Allah razı olsun. Yapıyormuşum da adını koydurdu aslında kendisi. Sonra da bana ehliyet vermeden önce tam ehliyet vereceği sırada kaybettik kendisini. Ehliyetim yok. Kimseyi götürmeye hakkım yok. Çünkü orası ayrı bir alem yani. Orada alemler Tabii ki. içinde alemler var. Çok riskli, özenilecek bir şey değil. Bir de manna içip yapıyorlar. O da inanılmaz riskli. Kusuyorlar, ediyorlar, beden halden hale geçiyor. Buna da çok dikkat etmek lazım. Sen ne diyeceksin astral Dediğiniz gibi konusunda? gümüş kordon olayı çok önemli. Bunu koparmamaya dikkat etmek lazım. Yani çok fazla zorlayıp da denememek lazım ve uzman kişilerin yardımıyla özellikle iyice öğrendikten sonra denenmeli bence. Dediğiniz gibi gece yarısında ister şifalanın ister farklı boyutlara geçin ne yaparsanız yapın. Sonuçta orası da bizim bir özümüz, bizim gerçek vatanımız orası derim aslında. Ruhsal alemde oluyoruz. Uykuya biliyorsunuz zaten yarı ölüm derler. Tabii. Ki bizim de hani öldüğümüz zaman uyanacağımız mahşer günü zaten uyanış demektir aynı zamanda. Kıyamet. Yani sonuçta yarı ölümdür. Dikkatli yapılırsa çok güzel bir şeyler edinilebilir. Rüyaların içindeki mesajlara, kodlara çok dikkat etmek lazım. Bunun dışında çok dikkatli olmak lazım. Yani her şeyin peşinden gitmemek gerekiyor. Ha bir de şunun altını çizeyim ben. Konuyu açıyor belki çok uzattık süreyi ama. Çok iyi Şimdi oldu. kanal mesajlarından bahsedeyim çok kısa. Şimdi birçok kanal mesajcısı var aramızda. Ben onları biraz böyle sopayla şey yapacağım. Çok Korkutayım. güzel oldu. Çok güzel oldu Kuzey canım. Çünkü Teşekkür ben de bu konuda ederim. artık suskun kaldım. Ya artık çok hakikaten yoruldum. Ben de çok geçmişte çok hatalar yaptım o Hı hı. konukları alarak. Kanal, hangi kanal? Negatif kanal mı, pozitif kanal mı? Aslında hangi Kesinlikle. kanal? Yani aslında tamamen şeytani kanal. Bakıyorsun ağzında Bismillah, dilinde Fatiha, şeyde eğitiminde Yasin. Yani Yani işte anladınız zaten. sen Dinleyenler anladın. anlaştı. Ben şöyle söyleyeyim. Şimdi birçok kanal mesajcısı var. Bunların için özellikle şuna dikkat etsin. Bakın hepimiz evrensel bir okuldan bahsediyoruz, bir sınavdan bahsediyoruz, bir değişim, dönüşüm, bir sürü şeyler bahsediyoruz. Zaten bunu eski kayıtlarda görüyoruz. Bunun için ekstra böyle bir çalışma yapmaya gerek yok. Bu kanal mesajında özellikle şuna dikkat etsinler. Verilen bilgiler içerisinde bütünün hayrına, evrenin hayrına veya kişilerin hayrına yapılan bir bilgi var mı? Bakın bu çok önemli. Herkes bir şey söylüyor. Ben şu alfa kodundan mesaj aldım. Beta kanalından bunu aldım. Ya bana kanserin ilacından bahset. Beni iyileştirecek ya da teknolojime fayda olacak, insanlık için, gelişim için, kainat için ne veriyorsun? Bu mesajla çok dikkat etsinler. Dediğiniz gibi yani bunlar hangi kanaldan, hangi spatyumdan, hangi düşünce frekansına ya da nereden geliyor? Şeytani bir boyuttan da geliyor olabilir. Bunları çok iyi ayırt etmek gerekiyor. O yüzden her gördüklerine inanmasın ya da her duyduklarına inanmasınlar. Çok fazla şey var. İçindeki gerçekliği arasınlar, sorgulasınlar. Bize ne katıyor, ne veriyor ve gerçekten içinde bir bilimsel bir bilgi var mı? Bu benim için çok önemli. Yani dediğiniz gibi şeytana hizmet eden birçok kanal var bu şekilde. O yüzden çok dağılıyoruz. Kuzey Kaldı ki canım. zaten siz Çok söylediniz çok televizyon dağıldık. kumandalarında bile yani şu an televizyon kumandalarından tutun sokak lambalarına kadar yani evimize kullandığımız cihazlara kadar zaten o frekansları o kötü negatif etkiyi zaten bize her türlü veriyorlar manipülasyonu. Yani çok fazla etki altındayız. O yüzden her şeyde inanmasınlar, sorgulasınlar, düşünsünler. Zaten ondan sonra şey açılacaktır yani kanallar, görüntüler açılacaktır.
bilinçler. Bir şey daha soracağım ya. Sormadan kapatmamalıyım. Şimdi Tamam. temasçı bir grup kardeşimiz var. Hı hı. Ee, Şimdi bana göre, ben kendi adıma söylüyorum. Temasçı kardeşlerimiz rüyalarını temas zannediyorlar birçoğu. Ee, Yani rüyadakinin temas olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Uzaylılarla temastan bahsediyorum. Bir de e, temas ettikleri varlıkların negatif olduğunun farkında değiller. Övüne övüne Evet. bir de temaslarını anlatıyorlar. Grileri falan iyi zannediyorlar. Bu konuda da artık kardeşlerimize bir istersen herkes temasçı olmak zorunda değil. Herkes onlarla iletişim kurmak zorunda değil. Herkes onları tanımak zorunda değil, görmek zorunda değil. Böyle bir rahatlatalım istersen. Bir de bunları anlat, öyle kapatalım. Öncelikle çok kısa şunu söyleyeyim. Şimdi bizim hayatımıza son zamanlarda bir şey soktular. Bir kurtarıcı bekleme. Evet. Bunun adına Mehdi diyebiliriz, gökyüzünden gelecek dünya dışı bir varlık diyebiliriz, şu bu falan diyebiliriz. Bir sürü şey katabiliriz bunun içine. Bir kurtarıcı yok. Bakın hepimiz bireysel birer kurtarıcıyız. Hepimiz bir bütünün parçası ve bir araya geldiğimiz zaman kurtarıcı biziz. Dünya dışı varlıklar bile diyor ki bir ekin çemberine çok güzel bir mesaj yazmışlar. Size sahte ihsanlarda bulunanlardan uzak durun. Çok acılar çekilecek ama çok zaman var. Ve biz o gün geldiğinde orada olacağız. Yani bir kurtarıcı beklemeyin. Önce kendinize inanın, kendinize güvenin. Kimseden medet ummayın. Ayılın, düşünün, sorgulayın, yorumlayın. Ondan sonra zaten inanın. Yani şunu demek istiyorum. Negatif kanaldan alınan bir bilgi olabilir, farklı bir şey olabilir. Sizleri yanlış yere manipüle edebilir. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. Size birisi bir şey verdiği zaman sorgulayın. Ben bile olsam ya da siz bile olsanız oturup sorgulasınlar. Zaten Allah bu bize beyni bunun için verdi. Düşünün, araştırın, ibret alın diyor. Ya Yunus suresi diyor ki göklerde ve yerde ne yaratılmışlar vardır. Araştırın, ibret alın. Kur'an-ı Kerim'i zaten oku, tebliğ et ya da neyse. Hani önce bir yorumla, bir düşün, bir sorgula. Ben her zaman bunu söylüyorum. Yani neyse yanlış bir cümle kuracağım ama kim şey derse peşinden gitmeyelim. Sizden para yani bilgiyi para karşılığı satmayanları takip etsinler, dinlesinler. Ama gene de sorgulasınlar. Bir talepte bulunmayanları mutlaka dinlesinler. Şimdi süremiz kısıtlı. Ben böyle hızlı hızlı rapçiler gibi anlatıyorum. Umarım doğru cevaplar vermişimdir. Çok iyi Çok fazla oldu. şey var aslında ama. Çok iyi oldu. Çok çok çok. Canım Kuzeyciğim, ben şimdi yayını buradan alıp ilk yayınımızı YouTube'a koyacağız ama burada da kalsın diye düşünüyorum. Çünkü bu çok sağlıklı bir yayın, çok kıymetli Hı bir hı. yayın. Yani şimdi YouTube kanalına konulduğunda çok az can orada izliyor. Burada Hı hı. 30-40 bin izleyecek yarın akşama kadar. YouTube'a koyacağım. 3000 kişi izleyecek. O kadar böyle hani sıkıntılı. Burada yayından atıldılar. 1015 kişi oldu. Gerisi atıldı yayından. Yine de elhamdülillah iyi oldu yani. Yarına kadar burada izlerler. Ben katkıya davet edeyim seni. Seni bir bulsunlar, takibe alsınlar en azından. Teşekkür ederim. Senin canların beni bulurlar belki. Beni takibe alırlar. Her gün 22'de Tabii yayın ki, tabii ki. yapıyoruz. Yine yarın 20'de Mukaddes Pekin Başdil YouTube kanalında olacak. Daha sonra Kuzey Atacan YouTube kanalında olacak canlarım. Kuzey Atacan'ın ve Mukaddes Pekin Başdil'in YouTube kanallarını takip etmeyi unutmayın. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Hani elimizden gelen bu. Çok sevdiğim bir laf var. Benim adım Hıdır, elimden gelen budur. Hata yapıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz ama her gece 22'de buradayım. Şimdi sizinle Kuzey Atacan'ı tanıştırdığım için kendimle gurur duyuyorum. Aferin Ben de mukaddes çok sana. teşekkür ederim. Aferin mukaddes sana. Artık hayatımızda canımız böyle bizim. Bundan sonra hep yayın yapacağız. Her ay yapacağız. Gelecek yayınımızı soru cevap yapalım. Bugün konuya bile girdiremedik yazık. Görüntü Sırf verebiliyor siz muyuz sorun. Mukaddes Hanım? Nasıl görüntü? Yayında görüntü verebiliyor muyuz? Şu nasıl yani? Yani mesela ben bir resim atsam bunu ekranda paylaşabiliyor muyuz hani konuyla alakalı olarak? Şu an Ha değil de tabii tabii. yapacağımız. Tabii YouTube için mi? Tabii tabii YouTube'a koyarız. Tamam. Instagram Soruları için mi? hazırlasınlar. Hı. Akıllara ne geliyorsa soruları hazırlasınlar. Bize yazsınlar. Siz bana listeleyin. Ben de o konuyla ilgili belge, bilgi, görsel ne varsa o konuyla ilgili atayım tek tek. Aa İnsanlar süper. görselle daha çabuk hafızaya kaydediyorlar çünkü. Süper.
Yayının videonun altına bir de sen bana onları at, yarın YouTube'a da onları koysunlar. Tamam, yani şu an elimde görseller olursa atarım. Yani konumuz yüzeysel geçtik ama bir dahaki Tamam sefere daha ya, detaylı bilgimizi atalım. süper. Daha bir dahaki sefere hem görüntülerle gösterelim hem YouTube'a da. Evet. Bunun burada da varsa at, yarınki YouTube kanalına yetişsin hiç olmazsa. Canlarım, Tamam. lütfen bakın, her yerden takip edin. Hem YouTube'dan hem Instagram'dan. Kuzey Atacan'ı ve Mukaddes Pekin Başdil'i. Ben şimdi katkıya davet ediyorum. Onay verecek sevgili Kuzey canım. İkimizin Hı hı. sayfasında da yayını göreceksiniz. Yayının altına yorumlarınızı bekliyoruz, olur mu? Teşekkürler, yorumlar, sorular. Kuzey de bakacak, ben de bakacağım ilk fırsatta. Yarın gündüz Ankara yolcusuyum. Bu arada 14 Haziran'da Ankara'da saat 10 ile akşam 18 ile 17 arasında seminerimiz var. 3-4 hocam, üstad daha var orada. Benim de seminerimi orada izleyeceksiniz. 2000 kişilik bir salonda sizlerle birlikteyiz. Ücretsiz. Herkesi bekliyorum. Cumartesi günü oradayım. Ankara'dayım canlar. Görüşmek üzere. Kuzey Darısı Atacan, bize seni inşallah. seviyorum. Hoş Ben de geldin canım. sizi Görüşürüz. çok seviyorum. Bu saate kadar bizimle kalan dostlarımıza yürekten canı gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Ağaç dallarıyla gürler demişler. Hep birlikte birlik olduğumuz sürece negatiflere izin vermeyeceğiz Allah'ın izniyle. İşte bu. Benim Facebook'tan, Instagram'dan, TikTok'tan veya işte YouTube kanalımız var. UFO Gerçeği X dosyaları diye arattığında bulurlar zaten. Bekliyorum sorularınızı. Teşekkür ediyorum imkan verdiğiniz için. Görüşmek üzere. Sevgiler, Hoşça selamlar kalın. canlarım. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Hayırlı akşamlar. akşamlar canım benim. Hayırlı akşamlar.